Şehri yukarıdan gören, hakim bir noktadan gören çok güzel bir yer. Çok da yeşil bir yer işin açıkçası. Tarihi binalarla birlikte güzel bir şehir Prag. Yaşar mıydın Prag'da? Yani güzellik alanında yaşamak isterdim. Tava Nehri. Çok görkemli bir kale. Gotik sanatın en güzel örneklerinden bir tanesi. 9. yüzyılda yapılmış. Bugün de Prag'ın değişik yerlerini gezeceğiz. Şöyle bir alt geçitten geçip devam edelim bakalım. Bayağı da kötü gözüküyor yalnız burası. Bugün Prag'da ikinci günümüz. Sabah kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Tramvaya bindik. Tramvaydan biraz önce indik. Prag'da şu an 2 tane kale var gideceğimiz. Prag Kalesi'ni ve Sehrat Kalesi'ni gezeceğiz. Yol böyle hafiften yokuş. Sabah saat onu biraz geçti. Böyle yukarı doğru tırmanıyoruz. Yol çarpması varmış. Bu taraftan böyle duvarların altından bir geçiş var. Buradan devam edeceğiz. Oh, karanlıkmış ya. Biraz bakımsız yalnız. Tepenin üzerine çıktık. Böyle bir yürüyüş yolu var. Bakalım, henüz kaleyi bulamadık. Birazdan kaleye erişeceğiz diye düşünüyorum. Hello. En azından selam vermek de bir şey değil mi? Selam. Selamünaleyküm kardeşim. Kolay gelsin. Siz ne yaparsınız böyle? Kilise olarak yapılmış 1100 yılında. 16. 17. yüzyılda silah deposu ve hapishane olarak kullanılmış. Şimdi de dini törenler için kullanılıyormuş. evet. Galiba içini gösterebiliyoruz. Hello, I'm sorry, we have tickets. Hello. We have tickets. Sehrat Kalesi'nin olduğu yere geldik ama ortada aslında tam bir kale yok. Burası tepelik bir alan. Ancak şehrin birçok noktasını çok rahat görüyor hakim bir tepede. Manzara gerçekten çok güzel. Yeşillikler de çok güzel. Yoğun bir turist akını da var.
Biz şu anda kalenin doğu kısmındayız. Böyle burası dediğim gibi tepelik bir yer. 360 derece üzerinde yürüme yolları var, yürüyüş yolları var. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Öbür tarafta bir nehre bakıyormuş. Manzara gerçekten güzel. Çok eski bir şehir, tarihi bir şehir. Çok güzel bir yer. Çok da yeşil bir yer işin açıkçası. Tarihi binalarla birlikte. Güzel bir şehir Prag. Yaşar mıydım Prag'da? Yani güzellik alanında yaşamak isterdim. Fakat biliyorsun insanın doğduğu, büyüdüğü memleketler var. Doğduğu, büyüdüğü memleketler böyle. Sadece taş toprakta olsa vatan diye bir şey var ya. Vatan olarak benimsediği için bilmiyorum, öyle çok da yaşamazdım herhalde. Üniversite okunabilir. Ya belki üniversite falan okunabilirdi. Ya da işte Erasmus'a Evet. gelinebilir. Yani Erasmus'a gelinebilir. O olabilir. Etrafta bu şekilde dostlar. Manzara çok güzel değil mi? Viltava Nehri. Sehrat tepesinden, kalesinden böyle gözüküyor. Biz aslında bu taraftan geldik. Doğu tarafından geldik biz aslında. Bu taraf kuzey tarafı. Nehir bu sol taraftan geliyor. Şehrin içerisinden böyle geçip devam ediyor. Bizim dün gezdiğimiz yerler vardı. Charles Köprüsü vesaire. Burada 4-5 tane köprü var şehrin içerisinde. Bu gezdiğimiz yerlerin hepsi de, tamamı da şu gözüken tarafta. Sehrat tepesinde Aziz Paulus ve Aziz Peter Bazilikası'na gelmiştik. Bazilikada şu anda bir çan ötüyor. Yukarıda çan var galiba. Prag'da hiç ezan sesi duyamadık. Çan sesi duyuyoruz. Hristiyan memleketinde herhalde normaldir. Çan hemen şu yukarıda. Yani bir melodi şeklinde çalıyor galiba. Etrafta bu şekilde. Aziz Peter'in resimleri de hemen yukarıda. Bir de şeye bakacağız. Ancak ücretli gibi. Şöyle geçmek ücretliymiş dostlar. 130, 70, 250, 200, 100 gibi farklı ücretler var. Hangisi olduğunu tam anlayamadım ama ücret alıyorlar. Neyse. Ücret vermeye değmez diye düşünüyorum. Çıkalım. Hristiyan mezarlığına gireceğiz. Pax Vobis yazıyor. Burada Latince ilahi etkinliğinde selamlama anlamına geliyormuş. Hiç bu şekilde yapılmamış mezar da var. Bu şekilde sanduka şeklinde mermerden yapılmış, kayadan yapılmış mezarlar da var. Mezarlık çok temiz ve düzenli. Bazılarının üzerinde mumlar
var. ...1820-1883... ...30.08.1962... ...ölüm 2007... Radoslav Bozo Bonatti. Bu galiba çok tanınmış birisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şunu söyleyebilirim. Bizim mezarlıklara göre daha bakımlı, daha düzenli, daha tertipli. Şöyle bir tane şey yok. Böyle çöp vesaire hiçbir şey yok. Prag Kalesi'ni gezmeye gideceğiz dostlar. Hemen karşı tarafta. Nehir de buradan gelip böyle akıp şehrin ortasından devam ediyor. Prag Kalesi'ne görüşmek dileğiyle. Nehrin üzerinde böyle bir demir köprü var. Üzerinden yaya yol da var. Aynı zamanda tramvay geçiyor. Bir yukarı çıkacağız. Bir de yukarıdan göreceğiz. Merkezden tramvayla Charles Köprüsü'nün oraya geldik. Yani yerde kaldı. Charles Köprüsü. Şimdi Prag Kalesi'ne çıkacağız. Şu arka taraftaymış arkadaşlar. Ulaşım çok kolay. Şehir içerisinden 2 numara ve 22 numaralı tramvaylar geliyor. Ulaşım gerçekten kolay burada. Prag Kalesi'ne doğru devam edelim inşallah. Prag Kalesi yollarına düştük. Gelen giden yoğun bir kalabalık var. Böyle devam ediyoruz. Allah'tan böyle ağaçlar var da gölgelik var. Gölge var. Öğlen sıcağına geldik böyle. Dikte bir yokuş var. Öldürdü bizi, öldürdü. Bazen değer miydi diyoruz ama sonra da böyle zirveye çıkınca, hedefe ulaşınca da diyoruz ki aa güzelmiş, her şey değer diyoruz. İnsanoğlu böyle işte. Yürüyüş yolda bu şekilde. Dostlar Prag Kalesi'ne geldik şimdi. Prag Kalesi hemen karşısı. Biraz dışarıda dolaşalım inşallah. Kalenin asıl bölümü üst tarafta. Burada bir gözlem yeri var. Bir buraya bakalım inşallah. Bayağı da yoğun dostlar.
Kalenin olduğu bölümden de şehir bu şekilde gözüküyor. Kalenin iç tarafına doğru da bu şekilde yürünebiliyor. Burası serinmiş ama ya. Aşağı çok sıcaktı. Burası da müzeymiş. Evet, kale gerçekten görkemliymiş. Kaleye sonunda geldik. Prag Kalesi. Hani o kadar çok ara sokaktan geldik ki kaleyle ilgili hiç ümidimiz yoktu aslında. Öylesine tesadüf geldik aslında. En çok ziyaret çeken yerlerden bir tanesi de Prag Kalesi. Burası 9. yüzyılda inşa edilmiş. Roma Cermen İmparatorluğu Bohemya Krallığı'ndan bu tarafa devam eden bir krallık. Dünyanın en büyük kalesiymiş. Guinness Rekorlar kitabına da girmiş burası dostlar. 570 metre uzunluğunda bir kalemiş. Burayı da gördük. Ama gerçekten de görkemli bir kale. Yani kaleden ziyade böyle bir şeye benziyor. Bir kuleye benziyor. Hemen arka tarafına doğru devam edince de arka tarafında da görkemli yapılar var. Muhteşem. Herkes burada. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yer alan bu kaleyi mutlaka buraya gelenler görmeli diyoruz. Biraz gelmesi zor. Epey bir yürüyüş yapmak lazım. Herhalde bir 15 dakika 20 dakika daha fazla yürümek lazım. Biz biraz zorlandık ama görmeye değdi. Asıl giriş kapısının olduğu yer aslında buraymış. Şöyle burayı da göstereyim. Çok görkemli bir kale. Gotik sanatın en güzel örneklerinden bir tanesi. 9. yüzyılda yapılmış. Yoğun bir turist akını var. Burayla alakalı. Bu kısımda Prag Kalesi'nin ikinci avlusuymuş. Burası Kal Çeşmesi. Etrafta bu şekilde yoğun bir turist grubu var. Her taraf turist. Ne varmış burada? Kuyum varmış burada. Galiba burada kuyu var. 1.6 genişliğinde 17 metre yüksekliğinde bence. Orada öyle yazıyorlar. He. Kale bölgesine çıktık. Ancak her taraf güzel. Evet, he. Her taraf heykel. Her taraf gerçekten güzelliği doyumsuz binalar var. Ve buradan da gerçekten Prag manzarası muhteşem. Evet, yeşillikler içerisinde çok güzel. Prag merkez hemen şu karşılar.
Arka tarafta da yeni yerleşimler var. Yüksek binalar dikkat çekiyor. Hemen şu alt kısımda Charles Köprüsü var. Evet, kale bölgesi bu şekilde. Burası böyle tam bir toplanma alanı oldu. Gerçekten. Burası da Aziz Nikolas Kilisesi'ymiş. Kiliseden bu taraftan görünse bu şekilde. ...19. yüzyılda yaşanan veba salgını sonrasında yapılan bir şükür anıtıymış bu. Hemen arka tarafta da Prag Kalesi gözüküyor. Burası hemen Aziz Nikolas Kilisesi'nin önünde. Dostlar, burası da Mozart Müzesi'ymiş. Müzenin fiyatı 290 Çek parası, 12 Euro'ya denk geliyor. Yetişkin olursa 16 Euro. Aile olursa 24 Euro. Evet. Biz girmeyeceğiz. Fiyatlar da burada yazıyor. Hı? Bu yani. Tamam. Prag'ın en meşhur tatlısı Tradelnik. Bir ondan aldık. Onun bir tadına bakacağız. Üzeri kremalı galiba, öyle mi ya? Krema. Sonra şunu tadına bakarız. Krema. Çikolata. Şu anda da Prag'da Vaclav Meydanı'nda yürüyoruz. Hemen karşımızda Ulusal Müze var. Ulusal Müze'ye doğru gidiyoruz. Vaktimiz az. Bir de bugün müze kapalı olabilir. Gezme imkanımız olmayabilir. Vaktimiz de yok. Zaten çok büyük bir müzeymiş. Yaklaşık 2 saatle 3 saat arası ancak gezilebiliyormuş. Biz herhalde girmeyiz ama müzeye doğru gidelim bakalım inşallah. Burası trafiğe kapalı bir alan.
gerçekten kolay bir şekilde gezilebilecek bir alan. Metro durağı var gelmek isteyen. Nerede metro şey? AB yazıyor gördün mü? Yeşil ve sarı 2 metroları var. Evet. Evet. Buraya metroyla gelinebiliyor. Bu meydana. Vaklav Meydanı. Etrafta ağaçlar var, kafeler var. Prag'da hangi sokağa gitseniz, hangi caddeye gitseniz binalar hep tarihi bina görünümünde. Burada da gerçekten tam bir sanat eseri var diyebiliriz. Gördüğümüz gibi binalar bu şekilde. Buradan da bir polis çıktı. Gerçekten binalarına hayran kaldım. Mimariye çok önem vermişler. Yeni binalar da genelde bu şekilde. Bu bölgenin silüetine uygun olmayan hiçbir bina ben göremedim. İlginçtir. O dikkatimi çekti. Ondan bahsetmek istedim. Prag'da Frans Kafka'nın başının kafasının olduğu bir heykel yapı var. Oraya geldik. Bu değişik şekilde dönerek bir kafa tamamlanıyormuş belli saatlerde. Ünlü yazar Frans Kafka 3 Temmuz 1883 Prag doğumlu. Ölüm tarihi de 3 Haziran 1924. 40 yaşında veremden vefat etmiş. Deseler burada beklediğine göre burada belli saatlerde dönüyor olabilir. Belki tam saatteyse 10 dakika var mesela. Yani nasıl dönüyormuş görmedik ama biraz bekleyelim bakalım inşallah. Kafka'nın kafası dönüyormuş. Şu anda bizde gördüğümüz gibi dönüyor. Önce bir doğu tarafa döndü. Doğu taraf tamamlandı. Şimdi tekrardan başladı dönmeye. Hani sen de çıkacaktın? Şimdi kuzey tarafa döndü. Kuzey tarafın turu tamamlandı. Çok döndün kardeş ya. Bize küsme. Gel bu tarafa. Görüneyim mi, görünmeyeyim mi? Görüneyim mi, görünmeyeyim mi? Bak gidiyoruz. Gezimizin sonuna geldik. Dolu dolu bir gündü. Dün geldik. Bugün de ikinci gün olarak gezdik. İnşallah yarın da buradan ayrılacağız. Başka bir ülkeye geçeceğiz. Prag gerçekten çok güzel bir şehir. Çok tarihi bir şehir. Her taraf sanki
tablo gibi. Tüm binalar tarihi. Şehrin ortasından bir nehir geçiyor. Nehrin her iki yakası da gerçekten tarihi yerler sahip. Gezmeye, görmeye değer. En çok da burada biz neyi özledik? Çayı özledik. Belki kahveyi özledik. Çay içemedik. Ancak dolu dolu kesinlikle gezilebilecek bir yer. Ben şahsen Prag çok beğendim. Hayran kaldım. Buraları gezmek, görmek isteyen herkese de tavsiye ediyorum. Videomuz burada sona erdi. Bir başka videoda, bir başka ülkede, bir başka şehirde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.